Faruk sosyal medya hesapları olmadan yapamıyor. Onun için modeller, futbol sayfaları, oyun hesapları hayatının olmazsa olmazları. Kendisine düşünecek zamanı ayırmaya çalışmıyor, üstüne üstlük yapıcı hiçbir alışkanlık geliştirmiyor bile. Ancak uzaklarda bir erkek daha var. Maximus. Maximus kendi kendine düşünce üretmenin önemini kavramış, beynin sürekli son hızla çalıştırılmaması gerektiğini iyi biliyor. Arkadaşlarıyla sağlıklı bir ilişki içerisinde ve buluştukları zamanda sadece kendi deneyimlerinden konuşuyorlar. Ne oyundan ne de futboldan. Maximus başkasının hayatlarını değil, kendi hayatını yaşıyor. 1 numara. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için boş boş oturmak. Şimdi düşünebilirsin, benim kötü alışkanlıklarım var ve bunların yerine iyilerini koymam lazım. Belki aklına birkaç tanesi geliyordur ama nasıl yapacağını bilmiyorsundur. Bu ilk adımın olmalı. Çünkü şöyle düşün. Eğer sen sessizlik içerisinde ya da herhangi bir şekilde bir şeyle uğraşmıyor olarak oturursan, o okumak istemediğin kitapları da okursun, o yapmak istemediğin meditasyonu da yaparsın. Böyle hiç aklına gelmeyecek şeyleri de düşünürsün ve üstüne de çalışırsın. Alırsın eline bir kalem, kağıt, en azından bir iki bir şey karalarsın. Kendini eğlendirirsin. Ama sürekli elinde telefon duruyorken ve önünde bilgisayar açıkken neden duvara bakıp zamanını boşa harcayasın ki? İşte bu yüzden telefonları, bilgisayarları kapatıyorsun, bir yere koyuyorsun ve açmamak için kendine söz veriyorsun. Ondan sonra tek yapacağın şey boş oturmak. Sessizlik içinde. Daha önceden okumak istemediğin kitapları da bir anda okumaya başlayacaksın. Çünkü hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. En azından bir iki bir şey yapayım diyeceksin. Kendi kendine bazı düşünceler üreteceksin. Diyeceksin ki aslında bu da böyle olabilirmiş ya. Yani geçen gün arkadaşıma böyle demiştim ama şunu desem daha da iyi olurmuş gibisinden. Ya da geçen gün şu kızla bakıştık. Keşke yanına gitseydim gibi. Aklına artık ne geliyorsa. Günümüzde modern teknolojiyle beraber o kadar fazla sürekli bir şeylerin yağmuruna tutuluyoruz ki kendine düşünmek için zaman ayırmıyorsun. Eğer 9. sınıf felsefe derslerine katıldıysan felsefenin nasıl ortaya çıktığını az çok biliyorsundur. Bunlardan bir tanesi de maddi refah. Yani oradaki halk durup işte bugün beni aslan öldürecek mi diye düşünmüyor ya da yemeğim nerede diye düşünmüyor. Bir şekilde bunlara erişimi var. Hayat onlar için zor değil ve yapacakları şeyler boş zamanlarında düşünmek oluyor. Şu anda da aslında senin düşündüğünden çok daha fazla zamanın var. Annen baban belki önüne yemeğini koyuyor. Belki yurttasın, yurdundan yemek geliyor. Ya da yemeği boş ver kendin yapıyor da olabilirsin. Ama günün sonunda kullanabileceğin belli bir süren var. Ve bu süreyi filozofların yaptığı gibi yapıcı bir şekilde kullanmaktansa tek yaptığın şey sürekli kendini uyarmak. Video izliyorsun, video bitiyor, bir iki defa kaydırıyorsun, bildirimleri kontrol ediyorsun, ondan sonra videoya geri dönüyorsun. Tuvalete gidiyorsun, giderken elinde telefon, dönerken elinde telefon, tuvalette telefon. Bu da seni sürekli bir şekilde düşüncelerden uzak tutuyor. Kendi beyninde yalnız kalmıyorsun, kalamıyorsun. Belki de kalmak istemiyorsundur. Şöyle küçük bir örnek vereyim. Zamanında gerçekten sevdiğim bir arkadaşım benim böyle abidik gubidik verdiğim örnekleri çok severdi. Yani ona bir soruyu anlatacağım zaman mesela çok garip örnekler verirdim. Derdim ki işte mesela bir kaplan varmış, yürüyormuş, şuna vurmuş, şöyle yapmış, böyle yapmış ve bunlar aklıma bir anda gelirdi. Öylesine kendime zorlamazdım bunun için. Herhangi bir sitcom falan da izlemedim. Sadece aklıma bir anda sağdan soldan geliyordu bu örnekler ve gerçekten mantıklı da oluyordu. Karşımdaki insan anlıyordu bunları. Ve bana bir gün şunu söylemişti. En çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu. Aradan 1-2 yıl geçmişti. Düşünüyordum böyle. Artık zamanımı o kadar fazla başka insanların ne söylediğini dinlemekle ya da okumakla geçiriyordum ki düşündüğüm şeyler de onların düşüncesiydi. Yaptığım espriler de. Tamam arada sırada 1-2 tane özgün bir şeyler çıkıyordu benden ama çoğu internette okuduğum birisinin fikri üzerineydi. Yani birisi bir fikri veriyor. Ben de onu mesela arkadaşlarıma savunacağım zaman kendim savunuyorum. Üstüne hiç düşünüp kendimden bir parça koymamışım. Ya da aslında bunun şöyle çürütülebilir bir tarafı da varmış da ben burayı görmemişim. Şansı yakalayamıyorum. Bunu yakalıyordum bazı kısımlarda. Belki 10 tane makale okuyorsam 3'ünde 4'ünde yakalıyordum. Ama eskiden olsa bu belki 8-9 olacaktı. Belki 10'unda da bir şeyler fark edecektim ya da bir şeyler katacaktım. Kendine bu eksikliği görmüyor olabilirsin çünkü bu zamanla oluşan bir şey. Bazen bir bakmışsın 9 tane fikir üretiyorken 8'e düşmüş. Farkında bile değilsin. Bazen 7'ye, bazen 6'ya. Bu gerçekten korkutucu bir şey çünkü kendi beyninin artık sana özgü olmadığını ve diğer insanların beyinlerinin bir toplamı olduğunu düşün. Bazen iyidir. Zeki insanlardan fikir alırsın, zeki insanların fikirlerini benimsersin. Ama eğer beynin o fikirlere ekstra bir şey katmıyorsa, ekstra bir yaratıcılık katmıyorsa sen niye varsın? Bunu şu şekilde destekleyebilirsin. Alışkanlıklarının birbirine bağlanma gücü vardır. Yani sen diyelim ki sabah kalktığın zaman diyelim ki oturdun masana, minnettarlık günlüğünü tutuyorsun. Çok güzel. Ardından eğer atıyorum gider meditasyon yapmaya başlarsan artık sen minnettarlık günlüğünü doldurduktan sonra aklına direkt meditasyon yapmak gelecek. Bunları bu şekilde birbirine zincirleyebilirsin. Ya da meditasyondan sonra dersin ki ben bir kahvaltı yapayım. Kahvaltıdan sonra bir kahve içeyim. Bundan sonra kahvaltı yaptıktan sonra aklına kahve içmek gelecek. Canın kahve isteyecek. Ya da meditasyondan sonra karnın iyice acıkmış olacak ki seni o kahvaltı evresine sokabilsin. O acıkma evresine sokabilsin. Bu yüzden sabahları artık o boş zamanını alıp telefonla gezmek yerine arkadaşların mesaj atmış mı? Kimler kaç tane reels atmış? Hepsini izleyeyim işte onları beğeneyim tek tek yorum yapayım demek yerine kalk.
Yatağından bir anda kalk. Orada boşuna oturma. Ve yapıcı bir şeylerle uğraş. Bu videoda bunlarla zaman kaybetmeyeceğim. Az çok zaten benim söylediklerimi bırak. Kendine ne yapmak istediğini biliyorsundur. Mesela ben resimle çok alakalı birisi değilim. Ama sen eğer resim yapmak istiyorsan ama yine de o zamanını resim yapmak yerine gidip sosyal medyada harcıyorsan artık ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ya da müzik aleti çalıyorsundur. Elektro gitar çalıyorsun. Güzel. Git çal. Daha fazla zamanını sosyal medyada harcama. Bunu herkes söylüyor zaten. Diyor ki ya sosyal medya şöyle. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama gerçekten bunun yıkımını birkaç yıl sonra, biraz daha büyüdüğün zaman fark ediyorsun. Belki 3-4 yıl sonra. Etrafında sosyal medya tarafından boğulmamış olan insanlar sana gerçekten büyük fark attığı zaman diyorsun ki bir dakika. Benim bu illetten hızlıca bir şekilde kurtulmam lazım ve köpek gibi çalışmaya başlamam lazım ki hayatıma bir şeyleri yerine koyayım. Ki şöyle bir sıkıntı var, bazen insanlar bunu demiyor. Bazen insanlar etraflarına bakıyor. Etrafındaki insanlar hala koşturma içerisindeler. Hala ilerliyorlar son hızla. Diyor ki oha ya çok hızlı ilerliyorlar bu insanlar. Ama neyse ya devam edeyim ben. Hala çocuklar. Kendilerini birisini kurtaracağını düşünüyorlar ya da bunu düşünmeseler de çok da umurlarında değil. Kendilerine bir savunma mekanizması oluşturmuşlar. Hayatın bu kadar gerçek olmadığıyla ya da ciddi olmadığıyla alakalı. Hayat bu kadar ciddi değil. Bunları da yapabilirsin, bunları da yapabilirsin. Niye? Çünkü insanların %98'i böyle yaşıyor. O %98'in hayatına baktın mı? Ay sonu faturalar geldiği zaman zorlanıyorlar. Böyle mi yaşamak istiyorsun? Burada da kendine bu soruları sor. Artık telefondan, bilgisayardan biraz daha uzaklaşacağın ve boş zamanını düşünmeye ayıracağın için belki eline bir kalem kağıt alırsın ve düşüncelerini oraya aktarırsın ki şiddetle tavsiye ediyorum. Artık nasıl bir hayat yaşamak istediğin üzerine de düşünebilirsin. Çünkü her ne kadar bu okullarda ya da muhtemelen ailen tarafından sana öğretilmemiş olsa da gelecekte nasıl bir hayat yaşamak istediğini düşünmek senin gerçekten gençliğinden beri yapmaya başlaman gerektiği bir şey. Bu zaman zaman değişir. Dersin ki işte ben küçükken bir Ferrari istiyorum. Büyüyünce dersin ki Ferrari'ler sıkıcıymış, ben belki BMW istiyorum. Ama bu hayal değişir. Ama her zaman bir isteğin olur. Küçükken mesela sana söylüyorlardı nasıl bir şey istersin, ne yapmak istersin? Hep böyle derdin ki işte şöyle arabam olsun, böyle evim olsun, böyle eşim olsun, böyle çocuklarım belki. Resimlerini çizerdin. Ama büyüdükçe etrafındaki insanlar tarafından sürekli sana bir şeyler yükleniyor. Sürekli bir şeyler yükleniyor. Sürekli bir şeyler yükleniyor. Senin burada bir ters mühendislik yapıp bunu çözebilmen lazım. Ve bunu yapabilmenin tek yolu da oturup kendi kendine bir şeyleri sorgulamak, düşünmek. Yoksa sağdan soldan sürekli sana bazı bilgiler gelir. Ve sürekli sen kendini uyardığın için daha sonrasında oturup bu bilgiler doğru mu, bu bilgiler yanlış mı diyecek bir vakit bulamazsın. Ve dersin ki tamam hayat bu herhalde. Çünkü büyüklerin böyle yaşıyor, etraftaki insanlar böyle yaşıyor. Bazı böyle farklı insanlar var, farklı yollardan gitmeye çalışan. Ama bu insanlarda çok küçük bir farklılık. Yani muhtemelen ailelerinden zenginlerdir. Yok aileleri şöyledir, onlar şanslı doğmuştur. İşte bir şey olmuştur hayatlarında. Milli piyango kazanmışlardır ve hayatları başka bir yere gitmiştir. Ama ben öyle birisi değilim, benim ailem bu, şu bu. Ve ben bu yoldan gideceğim. Bana gösterilen yoldan etrafımdakilerin yoluna. Bunu seçmekte herhangi bir sakınca yok. Bu tamamen tercih işi. Ama en azından bunu seçeceksen de oturup düşündükten sonra bu karara var. Etraftaki insanlar sana bu bilgileri yükledikten sonra değil. Kendi beynini kontrol altında tutman ve kendi beynini kullanman lazım. Etraftaki insanlar kendi düşüncelerini sürekli sana yükleyemesinler. Sağlıklı olan bu değil. Boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilmek için de saatlik programlar çok önemli. Ben bunu zamanında yapmıştım ve şu anda bir örneğini de görüyorsunuz zaten. Şu anda kullandığım program bu. Geçen sene sınav yılımda kullanıyordum. Günde böyle 13-14 saat çalışmamı sağlıyordu benim hazırladığım program. Ve gerçekten de köpek gibi işe yarıyordu. Bazen tamamen uyuyamayabiliyorsun. Çünkü bu saatlik programda bazen işte bir kargo geliyor ya da dışarı çıkman gerekiyor. Bir gün aile üyelerin geliyor evine ya da sen onlara gidiyorsun. Bir günün bozulabiliyor ama bunlar sorun değil. Çünkü şöyle düşün. Diyelim ki sen sabah hiçbir program yapmadın. İşte günde belki 1 saat kitap okudun, 15 dakika satranç oynadın, 3 dakika dil çalıştın falan bir şeyler yapıyorsun. Ama geri kalan zamanı yine çöpe gidiyor. Bu programı yaptın. Atıyorum 10 saatlik bir program. Güzel bir program. Tebrik ederim. Devam et. Ama 10 saatin değil de 4-5 saatini yaptın. Ve diyorsun ki ulan ya tamamlayamadım. Bu yine bir kazanç. Çünkü sen bu programı yapmamış olsaydın çok daha kötü olacaktı. En azından elinden geldiğince bu programa sadık kalmaya çalıştın. Bu çok önemli. Bir program yap. Gerçekten güven bana. Saati saatine uyamayabilirsin ki saati saatine uyacağın günler de olacaktır. Ve bu program senin kusursuz bir gününü temsil etsin. Yani de ki bu programı ben yaparsam bundan daha iyisi yok. Bu programı ben 1 yıl boyunca yaptığım takdirde hayatım baştan aşağıya değişir. Her şey çok daha güzel olur. Öyle bir program olsun. Ve daha sonrasında de ki ben bu programa elimden geldiğince uymaya çalışacağım. Artık zaten kendin bazı olumlu alışkanlıklar başlatıyorsun. Artık zamanını boş şeylerle harcamıyorsun. Ama vaktini boşa geçiriyorsun ve bu boşa geçirilen zamanda düşünceler üretiyorsun. Kendi yeni alışkanlıklar düşünüyorsun, üretiyorsun. Ve bu saatlik programla da artık bunları bir düzene koyabilirsin. Sana aslında şu anda birçok silahı ve mermileri verdim. Hani savaşa hazırsın neredeyse. Şimdi diyelim ki kitap okumak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Evde belki bazı kitaplar vardır ama onları okumak istemiyorsun, hoşuna gitmiyor ve hangi kitapları alacağını bilmiyorsun. Çevrende de sana önerebilecek birisi yok. O zaman birkaç tane kitap örneği vereceğim. Eğer kişisel gelişimle başlamak istiyorsan 2 tane güzel öneri. Büyük Düşünmenin Büyüsü
ve Atomik Alışkanlıklar. İkisi de gerçekten çok tavsiye ettiğim kitaplar ve eğer yeni başlıyorsan özellikle kişisel gelişim kitapları okumaya sana çok şey katabileceğini düşünüyorum. Bir diğeri, eğer biraz daha bilimsel bir şeyler okumak istiyorsan, Niçin Uyuruz? Matthew Walker'ın kitabı. Bence çok güzel bir kitap. Zaten bununla alakalı özet niteliğinde de bir video çektim. Eğer az çok içeriğini merak ediyorsan o videoyu da izleyebilirsin. Uykuyla alakalı bir tane videom var zaten şu anda. Şiddetle tavsiye ediyorum çünkü bir insanın gerçekten de hayatını sadece uykuyla alakalı değil, diyet, beslenme, alkol tüketimiyle alakalı farklı konulara da değiniyor ve gerçekten çok detaylı, çok kaliteli bir kitap. Eğer felsefeye yeni başlıyorum ve ne okuyacağımı bilmiyorum diyorsan, klasik Sophie'nin Dünyası. Hem roman hem de böyle felsefeye ucundan böyle çıtlatmalarla gidiyor. Kısacası kitabın yazarı Sophie diye bir kıza felsefeyi yavaş yavaş öğretiyor, felsefe tarihini ve buradaki aslında senin de bilgi seviyen muhtemelen Sophie'nin seviyesinde olacağı için çok güzel bir şekilde anlayarak gidiyorsun. Ve küçük de bir kendine göre romanın hikayesi var. Bu da okurken aslında insanı birazcık içine çekiyor. Ve şey de diyebilirsin, ben bunlarla değil de biraz daha roman okuyarak başlamak istiyorum. O zaman da sana önereceğim biraz daha kısa kitaplar. İsimleri önemli değil, isimlere bakmak zorunda değilsin ama İş Bankası'nın kitapları genel olarak kısa. Yani Anton Chekhov'dan ya da Fitzgerald'dan bazı kitaplar okuyabilirsin. Zaten genel olarak kısa oluyorlar ve emin ol bir oturuşta bitirebiliyorsun. Yani 70-80 sayfa, 100 sayfa oluyorlar. Ve hikayeleri çok hızlı geliştiği için insanı sürekli böyle bir sürükleyici modda tutuyor. O yüzden eğer kitap okumaya yeni başlayacaksan daha çok kısa romanları tercih etmen bence senin avantajın olur. Ve son maddemiz meditasyon yapmak. Meditasyon yapmak gerçekten bir insanın beynini en hızlı geliştirebilecek ve kalıcı bir şekilde geliştirebilecek. Özellikle bu sosyal medya zamanındaki en büyük egzersiz. Daha önce bana böyle sadece yoga yapanların yaptığı abidik gubidik bir şey gibi geliyordu. Ya da işte böyle om falan denilen ama alakası yokmuş. Sadece oturup tek yapman gereken şey nefesine odaklanmak. Nefesini alıyorsun. Veriyorsun. Burada yaptığın şey başka aklına hiçbir düşüncenin gelmesine izin vermeden sadece nefes alışına odaklanmak. Şu anda nefes alıyorum ve şu an nefes veriyorum. Farkındalığını kendine yaratabilmek. Aklının sağa sola farklı düşüncelere kayması çok normal ve kayması da gerekiyor zaten. Ama aklın her farklı düşüncelere kaydığı zaman onu tekrardan nefesine odaklayarak bir egzersiz yaptığını düşün. Diyelim ki işte almışsın bir tane dumbbell'ı, kolun için çalışıyorsun, tamam mı? Her o düşüncen bir yere gidip geri geldiği zaman o bicepsin için bir tane curl, bir tane hareket yaptığını düşün. Aslında beynini de bildiğin kol kası gibi geliştiriyorsun ve meditasyonun öyle zamanla azalan etkileri de yok. Yani sen şu an yaptığın 20 dakikalık meditasyonla diyelim 3 yıl boyunca meditasyon yapıyorsun ve 3 yılın sonundaki yaptığın 20 dakikalık meditasyon yine aynı etkiyi veriyor. O yüzden yani böyle 1 yıl boyunca meditasyon yaptım artık çok da yapmama gerek yok durumu da yok. Bunu senin ne kadar geliştirebileceğini bir düşün. Özellikle şu zamanlarda her şey dikkatini çalıyorken, herkesin dikkati başka yerlerdeyken, sürekli sınavlara giriyorken, sürekli farklı insanlarla iletişim içerisindeyken sınavlarına çok daha iyi odaklanabilmek, yaptığın çalışmaları eksiksiz, kesilmeden yapabilmek ya da hoşlandığın insanla onun gözlerine bakarken sağa sola düşüncelerinin kaymasını sağlamadan konuşabilmek biraz süper güç gibi. Bu videoluk benlik bu kadar. Videoya yorum at ve videoyu beğen ki hem algoritmaya destek olursun hem de etrafında senin gibi düşünen insanların sayısının artmasına, en kötü anında bile en iyi hamleni yap. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.